yaş ve üzerindeki çocukların kodlama ve robotik alanında daha keyifli, daha eğlenceli projeler yapabilmesi için üretilmiş bir karttır. Pinomino ile çevremizdeki iletken nesnelere tuş görevi atayabiliyoruz. Bu videoda sizlerle su piyanosu projesi yapacağız. Hiç sudan ses çıkar mı demeyin, oldukça keyifli bir proje olacak. Şimdi projemizi yapmak için gerekli olan malzemelerimize bakalım ve ardından kodlamasına geçelim. Pinomino kartımızı bilgisayara bağlarken kullanacağımız USB kablomuz, Pinomino'daki tuşları uzağa aktarırken kullanacağımız krokodil kablolarımız ve içi su dolu bir bardağımız var. Şimdi hemen USB kablosuyla Pinomino'yu bilgisayara bağlayacağım. USB kablomun küçük ucunu Pinomino'nun arkasındaki girişe takıyorum ve diğer tarafını da bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Evet, Pinomino kartımızın ışıkları yandı. Bilgisayarımdan Scratch programını açacağım ve bazı notaları kodlayacağım. Hemen Scratch programımı açtım. Şimdi ilk olarak krokodil kablolarla tuşlardan bir uzatma işlemi yaparak işe başlamak istiyorum. Şöyle bir tane krokodil kablomu aldım ve Pinomino'daki toprak bölümünden istediğim bir tanesine bağladım. Artık bu benim toprak hattım. Toprak hattını sürekli olarak elimde tutmam gerekiyordu. Devreyi kapatabilmek, devreyi tamamlayabilmek için. Daha sonra oluşturduğum tuşlara dokunmam gerekiyordu. Bu bilgi oldukça önemli. Şimdi hemen olaylara gidiyorum ve buradan bir olay seçiyorum kendime. Boşluk tuşu basılınca olayını aldım. Yukarı ok tuşuyla başlayalım. Yukarı olarak seçtim. Programda hangi tuşu seçtiysek Pinomino kart üzerinde o tuş bölümüne bağlantı yapmam gerekiyor. Hemen yukarı ok kısmına şöyle ön yüzünden de takabilirim. Arka kısmından da arka yüzünden de takabilirim. Nasıl isterseniz. Şöyle ön yüzünden krokodillerin ucunu geçirdim. Yukarı ok tuşu basıldığında ne olsun? Bir nota çalsın. Bunun için ses sekmesine giriyorum ve aşağıdan bir nota seçiyorum. Bu nota kodunda şuradaki 60'ın yanındaki oka tıkladığımızda farklı notaları da görebiliyoruz. Hemen şöyle altına yerleştirdim. Bilgisayarda yukarı oka bastığımda ses çıktığını duyduk. Şimdi topraklama hattını tutuyorum ve yukarı oktan gelen krokodil kablomun ucunu tutuyorum. Bunu hemen su dolu bardak üzerinde de deneyelim. Krokodil kablomu bardağın içerisine bıraktım. Topraklama hattını tuttum. Artık su dolu bardağım benim için yukarı ok tuşu görevini görüyor. Şimdi sizlerle bir melodi oluşturalım. Bu melodiyi oluştururken her müzik notasının bir harf karşılığı var. Bunlara internet üzerinden bakabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Notalarımızın harf karşılıkları bu şekilde. İstediğiniz bir melodinin internetten notalarını öğrendikten sonra harf karşılıklarına baktığınızda Scratch'te kendi melodinizi oluşturmanın yanı sıra sevdiğiniz bir şarkının da parçasını, müzik notalarını çalabilirsiniz. Şöyle tekrar açtım. Ben öncesinden şöyle not almıştım notalarımı. Onu oradaki kağıda bakarak, oradan yardım alarak bardaklara müzik notalarını aktaracağım. Şöyle hemen bu bardağımı kenara alıyorum. Şöyle bardakların üzerine notaları yazdım. Şöyle önüme doğru çekiyorum. Evet. Yukarı ok tuşuna bastığım zaman buradaki sol notasına gidecek. Bu nedenle yukarı ok tuşu basılınca'nın altındaki notayı sol
olarak ayarlamam gerekiyor. Sol notasının karşılığı da hemen bakıyorum G'ymiş. Hemen buradan G olarak seçtim. Aynı şekilde diğerlerini de ayarlamam gerekiyor. Hemen olaylar sekmesine gidiyorum. Tekrar boşluk tuşu basılınca olayını aldım. Bu sefer gelelim. Aşağı ok için yapalım. Onu da üzerinde fa yazan bardağın içine attım. Aşağı ok olarak değiştiriyorum. Fa müzik notasının harf karşılığına bakıyorum ve F olarak yazdığını görüyorum. Bu nedenle sese gittim. Buradan tekrar 60 notasını 0,5 vuruş çal kodunu aldım ve F olarak değiştiriyorum. Kalanlarını da aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet. Sağ tuşa bağladım. Hemen sağ olayını almam gerekiyor. Sağ tuş olayını. Olaylara gittim. Boşluk tuşu basılınca kodumu aldım. Hemen bunu sağ ok olarak ayarladım. La notasının içerisine atıyorum. La müzik notasının harf karşılığı neymiş? Hemen ona bakmam gerekiyor. A harfiymiş. Ses sekmesine geldim. Buradan notayı aldım. Ve A olarak değiştiriyorum. Bunu da deneyelim. Evet. Şimdi Pinomino kart üzerinde sol ok tuşunu aldım. Olaylardan boşluk tuşu basılınca kodunu alıyorum ve sol ok olarak değiştiriyorum. Bunu da üzerinde R notası yazan bardağın içine bıraktım. R'nin karşılığı, harf karşılığı D imiş. Hemen burayı değiştiriyorum D olarak. Altına yerleştirdim. Şimdi son bir bardağım kaldı. Onun için de bir tane daha krokodil kablo almam gerekiyor. Space yani boşluk tuşuna bağladım. Hemen olaylar sekmesinden boşluk tuşu basınca kodumu alıyorum. Kabloyu da gelip üzerine mi yazan bardağımın içerisine bıraktım. Mi notasının, müzik notasının harf karşılığına bakıyorum hemen. E harfiymiş. Ses sekmesine gittim. Buradan notayı hemen E olarak değiştiriyorum. Evet, umarım bir sıralama hatası yapmamışımdır. Şimdi topraklamadan gelen krokodil kabloyu tuttum elimle. Hepsini deneyelim. Tamam. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Böyle bir şeydi sanırım. Bir daha bir notalarıma bakayım. Tekrar deniyorum. Evet. Biraz daha hızlanırsam melodi tam olarak çıkacak gibi geliyor. Evet. Uzatınca karıştırıyorum. Ben çok eğlendim. Denemek isteyen varsa alabilirim. Dilek Hocam, Murat Hocam, o şanslı kişi. Alkışlarla Dilek Hocam'ı alıyoruz. Merhaba, hemen. Hemen. Bir kere bakmam İstersen gerekiyor bu tutabilirim notalara. de sana. Tamam, ben Şöyle nota kağıdını verelim. Kopya çekmek serbest. Branşımız Tamam, müzik başlayalım. olsaydı çok daha güzel Tabii şeyler ki, çalardık. aynen. Olmadı. Bir dakika, Bir daha. nerede karıştırdım? Re, fa, mi, re. Evet. Oo, süpersin. Tek denemede. Teşekkürler. Evet, siz de bu şekilde kendi su piyanonuzu oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi müzik notalarının harf karşılıklarına baktığınızda istediğiniz melodiyi çalabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.